Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere asla salyalanma yapmayan, kütür kütür 5 gün içerisinde yapıp yiyebileceğiniz bamya turşusu tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimi nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli turşunun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 800 gram bamya kullandım. Bu bamyaları pazardan alırken oldukça iri olanları almanızı tavsiye ederim. Turşu yaptığımız zaman bu daha lezzetli oluyor. Bamyaların sadece uç kısmında kötü gözüken bölümünü kesiyorum. Uç kısmını tamamen kopartmıyoruz ve delikler açmıyoruz. Bamyalarınızda zedelenme varsa eğer kesinlikle o bamyaları kullanmayın. Bamyaların hepsinin uç kısmını temizledim. Güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Bir adet limonun suyunu sıktım, üzerine döküyorum. Daha sonra üzerine geçinceye kadar soğuk suyu ekliyorum. Bu limon sayesinde bamyalarımız salyalanmayacak. Elimle bastırıyorum, üzerine ağırlık yapması için bir tane servis tabağına koyuyorum. Böylelikle hiçbir bamya suyun dışında kalmamış olacak. 2 saat boyunca bamyalarımız bu şekilde bekleyecek. Tarifimde bir baş sarımsak kullandım. Sarımsakların kabuklarını soydum, ince ince doğruyorum. Böylelikle turşunun içerisine sarımsağın aroması daha güzel geçmiş olacak. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Doğramış olduğum sarımsakları kenara alıyorum. 2 saatin sonunda bamyaları sudan çıkartıyorum. Süzgeçten geçirip tamamen suyundan arındırıyorum. Bu turşuyu yaparken 1 litrelik kavanoz kullanıyorum. Kavanozumuzu güzelce yıkadık ve kuruladık. Şişenin içerisine koymuş olduğumuz bamyaların kafa kısmı alt tarafa gelecek şekilde diziyoruz. Eğer bu turşuyu daha önce yemediyseniz mutlaka yapıp yemelisiniz. Ben ilk defa yaptım, gerçekten tadına inanamadık. Çok güzel ve lezzetli oldu. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bamyaları tek sıra halinde dizdim. Orta kısmına birkaç tane sarımsak koyuyorum. Bu sefer de uç kısmını alta, kafa kısmı yukarı gelecek şekilde diziyorum. Böylelikle şişenin içerisine daha çok bamya sığmış olacak. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bamyaları sıkı bir şekilde doldurduktan sonra üst kısmına 2-3 tane daha sarımsaktan koyuyorum. İlk şişeyi doldurdum, ikinci şişeyi de aynı şekilde dolduruyorum. 800 gram olan bamyadan 2 tane 1 litrelik kavanozda turşumuz çıktı. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim.
Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. İki şişeyi de sıkı bir şekilde doldurdum. Kalan sarımsakları da kavanozların üzerine koyuyorum. Arıtıcıdan suyumuzu doldurduk ve kaynatıyoruz. Turşumuzda kaynar su kullanacağız. Her 1 litrelik kavanoz için 1 yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. Kesinlikle turşularımızda ince tuz ya da sofra tuzu kullanmıyoruz. Aksi halde yapmış olduğunuz turşularınızda erime olur. Her kavanoz için 1 çay kaşığı toz şekeri kullanıyorum. Böylelikle turşunun asitini dengelemiş oluyoruz. Her kavanoz için 1 çay kaşığı limon tuzu kullanıyorum. Sizler isterseniz bu aşamada yarım limonun suyunu sıkıp kabuğuyla birlikte koyabilirsiniz. Her kavanoz için 1 çay kaşığı kişniş kullanıyorum. Kişniş hem güzel bir aroma katıyor hem de çok güzel yakışıyor. Her kavanoz için 1 çay bardağı elma sirkesi kullanıyorum. Bu turşuya elma sirkesi çok yakışıyor. Eğer sizler isterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Kavanozlarımızı hazırladık. Kavanozların ince kısmına gelinceye kadar fokur fokur kaynayan sudan ekliyoruz. Bu aşama çok önemli. Suyunuzun mutlaka çok kaynar olması gerekiyor. Son olarak kenar kısımlarını peçeteyle kuruluyorum. Daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum. Bir geri iki ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Bütün aromaların birbirine geçmesi için kavanozları güzelce çalkalıyorum. Hazırlamış olduğumuz turşular bir gün boyunca örtünün içerisinde duracak. Bir günün sonunda alacağız ve dışarıda 4 gün boyunca bekleteceğiz. Ertesi gün kavanozların üzerine açıyorum. Kaynar suyla yaptığımız için görmüş olduğunuz gibi şimdiden renkleri değişti. Bu turşuları 4 gün boyunca oda sıcaklığında bekletiyoruz. Bir gün örtünün altında 4 gün boyunca dışarıda bekleteceğiz ve turşularımız olacak. Toplamda 5 günün sonunda turşularımız hazır. Sizlere bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli, kütür kütür, harika bamya turşularımız oldu. Kavanozun kapağını açtıktan sonra buzdolabında saklıyoruz. Bu turşuyu yaptıktan sonra mutlaka soğuk bir yerde tutmanız gerekiyor. Böylelikle salyalanmayı engellemiş olacaksınız. Bu leziz bamya turşusunu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.